Bir süper yanardağ patlama büyüklüğü 8 olan bir yanardağ olarak sınıflandırılır. Bu püskürme için birikinti hacminin 1000 küp kilometreden 240 küp mil olarak geçer. Diğer bir tabirle daha büyük olduğu volkanik patlama endeksindeki en büyük değerdir. Süper yanardağlar bölgelerinin altında bulunan fevkalade büyük bir magma haznesiyle kendilerini belli ederler. Mesela Yellowstone yanardağının 60 kilometre uzunluğunda, 40 kilometre genişliğinde ve 10 kilometre derinliğinde magma haznesi takriben 24.000 kilometre küp magma içerir. Kısmen erimiş durumda olan magma gazla birkaç bin yılda zenginleşirken bölge magma haznesi üzerinde yükselmeye başlar. Magma gazla zenginleşerek kritik noktaya geldiğinde birbirinden uzakta birkaç yerden üst tabaka delinir. Tipik olarak bu delinme yükselmeden dolayı magma haznesi üzerinde halka şeklinde oluşan çatlaklardan oluşur. Bu şekilde sert zemin boşalan magma haznesine gömülerek karakteristik kalderayı oluşturur. Patlamanın şiddeti volkan patlama indeksindeki değeri 8 ve daha büyük olabilir. Bu esnada yüzlerce hatta binlerce kilometre küp lav magma haznesinden ses hızının üstünde bir hızla stratosferin 50 kilometre yüksekliğine kadar fırlar ve 100 kilometrelik bir uzaklığa kadar yağar. Volkan tozu bütün dünyayı sarar. Süper volkanlar nerede oluşur diye bir soru soralım ve yanıtını verelim. Süper volkanlar birçok durumda ortaya çıkabilir. Yellowstone gibi bazıları sıcak noktalardan, dünyanın derinliklerinden yükselen magma dumanlarından kaynaklanıyor olabilir. Sürekli hareket eden tektonik plakalar, Hawaii adalarındaki uzun volkanlar zinciri gibi büyük ölçüde durağan olan kayaçlar üzerine yavaşça ilerlerken sıcak noktalar bir volkan izi oluşturur. Endonezya, Sumatra'daki Toba gibi diğerleri bir tektonik plakanın diğerinin altına düştüğü dalma bölgeleri boyunca oluşabilirler. Alçalan kara kütlesi yer altının derinliklerine batarken sıcaklıklar ve basınç tırmanarak suyu kayalardan zorlar. Bu su üstteki kayaların erime noktasını düşürerek gelecekteki patlamaları besleyebilecek magma oluşturur. Bununla birlikte magmanın nasıl oluştuğuna bakılmaksızın bir volkanın bir süper patlama üretmek için çok fazlasına ihtiyacı vardır. Magma arttıkça yeraltı boşluğundaki basınç artar. Bir süper patlama yüzeydeki büyük erimiş kaya ceplerini gerçekten fırlatmak için tonlarca basınç gerektirir. Bir süper patlama hepimizi öldürür mü diye sorabilirsiniz. Kısacası hayır. Bir süper patlama kuşkusuz yıkıcı olsa da dünyanın sonunu getiren bir olay olmazdı. Böyle bir patlamanın etkileri hakkında bir fikir edinmek için Endonezya'daki Tambora Dağı'nın 1815 patlamasına bakabiliriz. 7'lik bir volkan patlama indeksine sahip, bu patlama tam olarak bir süper patlama değildi. Ancak bu tür mega patlamaların birçok tehlikesine dair bir fikir veriyor. Patlama çökmesinin ardından piroklastik akışlar olarak bilinen kavurucu çığlar üreten aşırı ısıtılmış bir sıcak kül ve gaz bulutunu havaya 28 mil göndermiştir. Bu tür ani tehlikeler yaklaşık 10.000 kişiyi öldürdü. Ancak tek endişe de bu değildi. Atmosfere enjekte edilen gazlar ve kül gökyüzünü kararttı, güneşi kararttı ve iklimi değiştirdi. Sonuçta yazın olmayan yıl olarak bilinen bir yıl oldu. Bunu yaklaşık 82.000'den daha fazla insanın ölümüne neden olan kapsamlı mahsul kıtlıkları ve açlık ve hastalık takip etti. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yellowstone Milli Parkı'nın altında dev bir magma havuzu yatıyor. Parkı karakterize eden kaplıca ve kaynarcalar bu magma sayesinde var. Fakat NASA araştırmacıları burada dev bir yanardağ potansiyeli olabileceğini ve bunun insan medeniyetine en büyük tehdit oluşturabileceğini söylüyor. Göktaşı ve kuyruklu yıldız çarpmasına karşı dünyanın nasıl savunabileceği konusunda NASA için çalışmalar yürüten
Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden Brian Wilcox'a göre süper yanardağ tehlikesi göktaşı ve kuyruklu yıldız riskinden çok daha büyük. Dünyada bilinen 20 süper yanardağ var. Ortalama her 100.000 yılda dev bir patlama oluyor. Bu patlamalar sonucu saçılan küllerin güneş ışığını engellemesi uzun bir kışa ve açlığa neden olacaktır. Birleşmiş Milletler'in 2012 yılı tahminine göre dünyadaki gıda rezervleri ancak 74 gün yetebilir. Yellowstone gibi bir yanardağ 6 elektrik santrali gücünde ısı üretir. Yellowstone bu ısının 60'ta 7'sini çatlaklardan magma ocağına sızan ve sonra dışarı püskürtülen su yoluyla atmosfere salmaktadır. Geri kalan kısmı ise magma içinde birikerek uçucu gazların ve kayaların çözülmesine neden oluyor. Bu ısı belirli bir noktaya ulaştığında patlama kaçınılmaz oluyor. İşte bu ısı birikmesi önlendiğinde süper yanardağın patlama tehlikesi de ortadan kalkacaktır. NASA'nın tahminlerine göre bunun için magma ocağından ısı transferinin %35 oranında artması gerekiyor. Peki bu nasıl yapılabilir diyebiliriz? Bunun yollarından biri süper yanardağ içine sızan su miktarını arttırmak olabilir. Ancak böyle bir girişimi siyasetçilerin desteklemesi zor görünüyor. Dağlık bir bölgeye su kemerleriyle su taşımak zor ve masraflı bir iş olduğu gibi insanlar suyun böyle bir şeye harcanmasını da istemez diyor Wilcox. NASA başka bir yöntem üzerinde duruyor. Yanardağa 10 kilometre derinliğinde sondaj yapıp basınçlı su püskürtmek. Bu şekilde dolaşan su ısıyı yavaş yavaş emerek 350 dereceye ulaştırır. Maliyeti 3-4 milyar doları bulması beklenen bu projeye siyasetçileri ve yatırımcıları ikna etmek daha kolay görünüyor. Zira bu şekilde jeotermal santral yoluyla ucuz elektrik üretilebilir. Ayrıca insanlığı mahvedecek bir felaketin de önüne geçilmiş olur. Ancak süper yanardağda sondaj riskli bir iş. Önlemeye çalıştığımız patlamayı tetikleme ihtimali de olabilir. Magma ocağının üzerini delip oradan soğutmaya çalışmak çok riskli olur. Ocağın tavanını daha kırılgan hale getirip çatlamayı daha da kolaylaştırabilir. Ayrıca zararlı uçucu gazların dışarı sızmasına neden olabilirsiniz diye açıklıyor Wilcox. Bunun yerine Yellowstone Milli Parkı'nın dışından başlayarak magma ocağının tabanında sondaj yapıp ısıyı bu şekilde dışarı çıkarmanın tehlikeyi ortadan kaldıracağını söylüyor. Süper volkanlar dünyada en büyük yıkıma yol açan volkanik etkinlikleri gerçekleştirirler. Çevrelerinde birkaç yüz kilometre karelik alanda yaptıkları, ilk etkiden sonra atmosfere püskürttükleri piroklastik materyal ve özellikle kükürt içeren gazlar küresel sıcaklıklarda büyük düşmelere neden olmaktadır. Bu sıcaklık azalmaları bazı koşullarda 1000 yıl kadar sürmektedir. Bununla beraber süper volkanların olumlu sayılabilecek özellikleri de bulunmaktadır. Öncelikle süper volkan püskürmeleri uzun aralıklarla gerçekleşmektedir. Püskürmeyi takip eden dönemde bazı tarımı yapılan bitkiler tarafından tercih edilen verimli topraklar da oluşmaktadır. Ayrıca mineral bakımından zengin, sıcak su kaynakları ve gerek ısıtmada gerekse enerji üretiminde kullanılabilecek jeotermal alanların oluşmasını sağlamaktadırlar. Bu alanlardaki özellikler biyolojik çeşitliliğinin de artmasına etkili olmaktadır. Evet, kontrol edilemez güçler, süper volkanları inceledik beraber. Burada size bahsetmem gereken kendi edindiğim bilgilerden şunları söyleyebilirim. Süper volkanlar geçmişte buzul çağlarının oluşumunda etki etmiş olabilir. İzlediğim özellikle belgesel ve okuduğum makale ve kitaplarda da edindiğim bilgiye göre bu süper volkanlar daha önce patlama yapıp iklim değişikliğine sebep olup ki makale içinde de bahsetmiştim. Uzun dönem soğuk kışların yaşanmasına ve buzul çağlarının oluşmasına neden olmuş. Yani bir nevi aslında çok korkutucu bir şey. Başımıza gelmemesi gereken bir durum. Ama geldiği zaman da sıfırlanma gibi bir döngüyü düşünebilirsiniz. Tekrar bütün her şey
normale dönüp daha yeşil bir atmosfer oluşturuyor. Tabii ki yine başımıza gelmesin diyorum. Ve özellikle en çok medya üzerinde de benim kanalımda da yer verdiğim videolarım arasında mevcut, bakabilirsiniz. Pompei ile alakalı Vezüv yanardağının patlaması var. Bu da mesela o dönem patladıktan sonra sırf oradaki Pompei halkını değil, iklimsel bazı değişikliklere de sebep olmuş durumda. Hatta yakın bir dönemde yanılmıyorsam Yeni Zelanda mıydı? Yani yine böyle Sibirya tarafları mıydı? Oradaki bir volkanik patlama sonrasında havaya saçılan bulutlar ya da işte kükürt gibi gazlar o tarafta uçak uçuşunu engellemişti, böyle bir patlama. Yine yakın dönemde Endonezya'daki bir yanardağın patlaması oldu. Yani bunlar süper volkan değil tabii ki. Yani süper patlama da değil. Ama süper patlamaların etkileri çok fazla oluyor. Yani hem iklim değişimi hem de ulaşabildiği kilometre kadar büyük etkilere sebep olabiliyor ve tarımdır, insanların yaşamıdır, çok büyük etkiler yaratabiliyor ve ölümlere neden olabiliyor. Ne kadar hani atıyorum sizden 50 kilometre ya da 1000 kilometre uzakta patlamıştır ama 1000 kilometreye kadar ulaşan gazlar sizin iklimsel etkinizi de değiştirebiliyor. Yani bu bizim başımıza gelmez aman o tarafta demek biraz saçmalık olur, öyle diyebilirim bunu. Bir süper volkan patlamasına inşallah yaşadığımız dönemlerde denk gelmeyiz. Ya da en azından bu tarz patlamaların da uzaydan gelecek meteor ve asteroid gibi tehlikelerin önüne geçilebileceği gibi bu tarz patlamaların da önüne geçilebilir diye ümit ediyorum. İlerleyen teknoloji, ilerleyen gelişme, bilim bunların önüne geçebilecek duruma gelir diye tahmin etmekteyim. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.